YouTube kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şerbetsiz Laz böreği yapıyoruz. Karabiberli muhallebisiyle, üzerinin pudra şekeriyle kat kat harika bir lezzet. Sözü fazla uzatmadan hemen yapımına geçiyorum. Genişçe bir kaseye bir çay bardağı süt aldım. Çay bardağım büyük boy. Yine büyük boy çay bardağıyla bir çay bardağı yoğurt, bir çay bardağı sıvı yağ, 2 adet yumurta, 2 yemek kaşığı sirke, 1 paket kabartma tozu. Son olarak çay kaşığının ucuyla tuz. 200 milimlik su bardağıyla ilk olarak 4 su bardağı un ekliyorum. Çok yumuşak bir hamur yoğurmuyorum. Hafif serte yakın. Hamuru kasede toparladıktan sonra tezgahta 2-3 dakika yoğuracağım. Daha pürüzsüz oluyor. Yine videonun sonunda ne kadar un kullandığımı söylerim. Hamuru kasede toparladıktan sonra matımın üzerine alıyorum. 2-3 dakikada matın üzerinde yoğuracağım. Dolu dolu 200 milimlik bardakla 5 su bardağı un kullandım. Yine yoğurduktan sonra gerekirse 2-3 yemek kaşığı daha ilave edebilirim. Şu an için sertliği gayet iyi. Hamuru 2 eşit parçaya bölüyorum. Toplamda 30 kat yapacağız. 15-15. Daha kolay eşitleyebilmek için silindir haline getirdim. 15 eşit parçaya bölüyorum. Her bir parçayı bezeliyorum. Diğer bezeyi kurumaması için buzdolabı poşetine alıyorum. Bu aşamadan sonra artık un kullanmıyoruz. Nişasta ile devam ediyoruz. Buğday veya mısır fark etmez. Ama mısır nişastası çok daha kolay bulunuyor. ...15 bezeyi tek tek merdane yardımıyla çay tabağından biraz daha büyük olacak şekilde açıyorum. Her açtığım bezenin arasına mutlaka nişasta serpiyorum. Yine elimle biraz dağıtıyorum. Yaklaşık 1-1,5 yemek kaşığı kadar. Hamuru elimle biraz açıyorum. Düzgün yuvarlaklar olması için. Yine her bezeyi aynı şekilde kat kat açıyorum. En üstte nişasta serpmiyorum. Mümkün olduğunca aynı boyutlarda açalım. ...15 katı açtım. Uygun bir tepsiye bir miktar nişasta serpiyorum. Altına yapışmasın.
15 katı açtık. En üst kata nişasta serpmiyorum. Diğer bezeyi de aynı şekilde 15 kat olarak açıyorum. Aralarına nişasta serpiyorum. En üst kata kesinlikle nişasta serpmiyorum. Sıkılmamanız için bu kısmı çekmiyorum. İlk bezenin 2 tanesinden sonrasında da sıkılmamanız için hızlandırıyorum. YouTube'un yavaşlatma özelliğini kullanabilirsiniz. Ben açma kısımlarını hızlandırıyorum ki sıkılmayın. Yine üzerini buzdolabı poşeti kapatıyorum. İkinci 15 katımı da açtım aynı şekilde. Üzerlerini buzdolabı poşetiyle örtüyorum. En az 2 saat kadar oda ısısında dinlendiriyorum. Bu şekilde açmaya kalkarsak hem çok fazla kol gücü gerekiyor hem de hamuru açtıkça toparlanır. Bu da size ekstra efor sarf ettiriyor. Hamur dinlendikçe çok kolay açılıyor. Hava almasın diye kenarlarını kapatıyorum. Buzdolabı poşetini ikiye kesmiştim. Yine mutfak havlusuyla örtüyorum. Hamurları dinlenmesi için kenara alıyorum. Hamurlar dinlenirken biz de muhallebisini hazırlayalım, soğusun. Tencerenin içine 250 milimlik bardaklarla 3 su bardağı süt ekliyorum. İki su bardağı toz şeker, yine 250 milimlik bardaklar. 2 adet yumurta kırıyorum. 3 tepeleme yemek kaşığı un. 2 tepeleme yemek kaşığı da nişasta ekliyorum. Mısır nişastası kullanıyorum. Çırpıcıyla özellikle yumurta karışana kadar iyice çırpıyorum ki kesilme olmasın. Yumurtaların karıştığına iyice emin olduktan sonra ocağa alıyorum. Karıştırmayı hiç bırakmadan pişiriyorum. Kaynamaya başladıktan sonra 1 dakika daha pişirmek yeterli. Sonrasında ocaktan alıyorum. Muhallebi kaynadıktan sonra kısık ateşte 1 dakika daha pişirdim. Bu kadar pişirmek yeterli. Sonrasında fırında da pişecek. Çok sulu bir muhallebi olmuyor. Biraz katı bir muhallebi oluyor. Soğuduktan sonra biraz daha katılaşacak. Olduğu ya kaşıkları tepeleme fazla doldurdunuz. Muhallebiniz beklediğinizden daha katı oldu. Biraz soğuk sütle açabilirsiniz. El blenderıyla pürüzsüz olana kadar çekebilirsiniz. Tepeleme 1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber. 1 paket de vanilya. İyice karıştırdıktan sonra oda ısısında soğumaya alıyorum. Ara ara karıştırıyorum ki kabuk tutmasın. Muhallebi iyice soğudu. Beklediğimden fazla katılaştı. Yarım su bardağı soğuk süt ilave edip iyice çırptım. Dilerseniz mikserle de çırpabilirsiniz. Koyu kıvamlı olacak ama bir miktarda akışkan olması gerekiyor. Çok sulu bir muhallebi, dediğim gibi çok sulu bir muhallebi olmuyor. Hamurlar güzel bir şekilde dinlendi. İlk katı açmaya başlıyorum. Merdane yardımıyla hafif hafif açıyorum. Merdane yardımıyla açtığımız için tersini çeviriyorum. Biraz açtıktan sonra alttaki yufkalar da biraz büyük açılsın. Tepsinin boyutunu da açıyorum. Yuvarlak bir tepsi kullanıyorum. Yaklaşık 42 santim büyüklüğünde. Yufkayı biraz büyük açmışım. Tepsimin boyutunda kenarlarından bıçak yardımıyla kesiyorum.
Kenarlarından çıkan fazla parçaları da bu şekilde açarak üzerine eşit bir şekilde yayıyorum. Kenarlarından çıkan parçaları da eşit bir şekilde dağıttıktan sonra hazırladığımız karabiberle muhallebiye üzerine döküyorum. Muhallebiyi eşit bir şekilde yayıyorum. Çok kenarlarına getirtmemeye çalışıyorum. İkinci bezeyi, yani ikinci 15 katımı da elimle hafif bastırdım. Tepsimin boyutunda açıyorum. İkinci yufkamı da açtım. Yine tepsinin boyutunda kestim. Kenarlarından çıkan parçaları zemine dizdim. Kenarlarını elimle düzelttim. Kesinlikle bastırmadım. Açarken aralarına serptiğimiz nişastadan fazla nişastaya gerek duymadım. Yapışıyorsa çok az miktardan yine nişasta serpebilirsiniz. Bu noktadan sonra artık un kullanmıyoruz. Böreği hazırladıktan sonra dilim dilim kesiyorum. Kare dilimler halinde hazırlıyorum. Sona kadar gelmedim. Tepsiyi çevirip bu tarafı sonrasında keseceğim. Yoksa çok fazla ezmiş oluyorum bu tarafı. Elimle çok bastırmıyorum. İçerisindeki muhallebi çıkmasın. Tepsiyi ters çeviriyorum. Yine kalan uç kısımlarını da dikkatli bir şekilde kesiyorum. Fırınımı alt üst ayar 160 derecede açtım. Isınıyor. Isıttığım fırına göndereceğim. Yine küçük bir tencerenin içine 200 gram tereyağı, yarım su bardağı sıvı yağ ekledim. Eritiyorum. Tereyağı ve sıvı yağını da erittikten sonra ince bir süzgeçten süzüyorum. Tortuları, yani üzerinde siyah siyah tortuları kalmasın piştikten sonra. Böreğin her tarafına yağı eşit bir şekilde gezdiriyorum. Kestiğim yerlerden yine bıçakla çok hafif bir şekilde geçiyorum. Yağı çok iyi daha içini çekebilsin. Yağını döktükten sonra 10 dakika bekletiyorum. Önceden ısıttığım 160 derecelik alt üst ayarlı fırında 30 dakika pişiriyorum. Sonrasındaki kalan dakikaları fanlı ayarda yine 160 dakikada pişiriyorum. Tüm katları ayrı ayrı pişsin. Önceden ısıttığım fırına pişmeye gönderiyorum. Fanlı ayara getiriyorum. Yine 160 derecede. Güzel bir renk alıncaya kadar pişiriyorum. Harika kızardı. Isınma süresiyle birlikte 1,5 saat sürdü tamına. Fırından alıyorum. Laz böreği, yani tatlı börek hazır. Şu an o kadar güzel kokuyor ki tereyağının, muhallebinin kokusu harika geliyor. Oda ısısında iyice ılındıktan sonra üzerine bol pudra şekeri serpiyorum. Şerbetli bir tatlı yapmıyorum. Güzel kızarması önemli, kat kat. İlk olarak alt üst ayarda, sonrasında fanlı ayarda pişirmiştik. Katlarını görebiliyorsunuz tek tek. Oda ısısında ılındıktan sonra üzerine bol pudra şekeri serpiyorum.
ılınan Laz böreğine bol pudra şekeri serpiyorum. Lezzetine doyulmaz harika bir yöresel lezzet. Sizin için servisi hazırladım. Doku testini de yapmak istiyorum. Çıtır çıtır. Çıtır çıtır harika bir börek. Ben yapamam diye düşünmeyin. Tek tek açmıyoruz. Tek seferde 15 katı birden açıyoruz ve çok kolay. Tüm aşamaları birlikte yaptık. Sorularınız olursa yorum kısmında sorularınızı bekliyorum. Gördüğüm an size dönüş sağlıyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Herkese afiyet olsun.